İşte o harika mucizevi. İşte gelsin. Etrafta deli gibi hastalık var, salgın var ve bunlardan nasıl korunacağız? Bağışıklık sistemi mi, enerji mi, ikisini mi? Bu iki tarifle gerçekten kış boyunca hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Duru ve bugün çok farklı bir videoyla beraberiz. Bugün kendime enerji bombası, bağışıklık sistemimi zirveye çıkaracak ve benim enerjimi geri verecek bir shot hazırlamak istiyorum. Hazırsanız hadi beraber başlayalım. Bu ilk yaptığım Ginger Shot olarak biliniyor. Bu bağışıklık sisteminizi zirveye çıkaracak ve gerçekten sizi terletmeye başlayacak içtiğinizden sonra ve gerçekten çok destekli ve çok yardımcı. Bunu yaptığınızda böyle haftada 2 kere 3 kere içmeniz yeterli oluyor ve gerçekten bütün kış boyunca hiçbir ilaca ihtiyacınız olmuyor. Ben bunu her zaman Aralık sonları Mart'ın başına kadar yaptığım bir tarif. Maalesef bu sene hepimiz sürpriz olduk. Kış çok erkenden geldi. Kasım ayı ve herkes deli gibi hasta, boğazı gidik. Tabii ben de buna hazır olmadığım için bundan nasibimi aldım. Şimdi bunu yapmaya başladığımızda ilk başta belki zor gelebilir fakat zamanla o kadar alışacaksınız ki gerçekten hani yanı şu ki evdeki bütün malzemelerle yapabilirsiniz. Çok basit. Hepimizin kışın evimizde bir portakalımız, bir limonumuz vardır. Özel onun için bir şeyler tedarik etmek zorunda kalmıyorsunuz. İlk başta portakallarımızı ve limonlarımızın böyle kabuğunu alıyoruz. Portakallarımızı, limonlarımızı hazırladık, kenara koyduk. Şimdi sıra geldi zencefili. Arkadaşlar siz damak zevkiniz çok önemli. İsterseniz zencefili bol olur, isterseniz az olur, isterseniz portakalı çok olur. Yani önemli olan bunların mixi, azını çoğunu siz kendiniz belirleyin. Biz zencefili çok sevdiğimiz için ve faydaları da say bitmediği için ben zencefilini gerçekten bol tutuyorum. Birazcık yakıyor evet ama onun bana olan ne derler yararı acısından çok daha iyi. O yüzden ben zencefili bol tutuyorum. Eğer siz zencefil sevmiyorsanız veya hani çok rahatsız ediyorsa acılı sizi bunu tercih etmeyebilirsiniz. Kabuklarını alıyoruz. Ben hepsini doğradım. Şimdi bu zarfımızı alıyoruz. Tabii büyük olanları da var ama ben böyle günlük kullanımını kullandığım için ve daha rahat ve daha pratik böyle smoothie blenderlerle kullanacağım. Sıra geldi. Bu bahsettiğim bir kaşık karabiberim ve zerdeçalım. Zerdeçalın yine tekrar üstünden geçiyorum. Eğer taze zerdeçalınız varsa taze. Yoksa bildiğimiz normal bu pudra olanlardan kuru zerdeçal kullanın. Zerdeçal ne yapıyor? Boğazınıza çok iyi geliyor. Hep benim gibi boğazınız tıkalıysa ve ağrıyorsa zerdeçal yani direkt tedavidir. O yüzden muhakkak zerdeçal kullanın. Yok zerdeçal kullanmıyorum, zerdeçalım yok herhangi bir nedenle zerdeçal kullanmak istemiyorsanız eğer zerdeçal kullanmayın. Zerdeçalsız da oluyor. Ama zerdeçalın faydaları da fazla olduğu için zerdeçalı da kullanırsanız daha faydalı oluyor. Şimdi birazcık da balını ekliyoruz. Hem hani balın faydaları o farklı da boğazınızı yumuşatır. Hani bayağı böyle iyi geliyor da vücuda bağışıklık sistemine. Eğer e, zencefilin tadı size çok baskınsa ve sevmiyorsanız balı biraz daha fazla tutun ki o sizi bayağı yumuşatın. Biraz o tatlı şeyi bayağı iyi gelir. O yüzden bunlar birazcık tamamıyla damak tadınıza göre değişen bir şeydi. Ben ikisinin de tadını sevdiğim için işte balın birazcık yumuşaklığını ve zencefilin o acılığını sevdiğim için ben azıcık kullanıyorum. Tabii ki de siz isterseniz daha fazlasını kullanabilirsiniz. Şimdi bütün karışımımızı yaptık. En son ben şuraya kadar suyla dolduruyorum. Yani bunun içinde özel bir ölçümüm de yok. Gerçekten göz ayarı. Bu gayet bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? En eğlenceli kısmı bunların hepsini beraber böyle mix yapıyoruz. İşte bütün mikropları sadece bununla öldüreceğim. Yes. Oh, o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Yes.
Bu arada sizde varsa bir deneyiminiz veya farklı içine eklediğiniz malzemeler videonun altında yorum olarak bekliyorum. Ben böyle pratik tarifleri çok seviyorum. Her zaman da yaparım. Ara ara da sizinle yapacağım. Eğer bu tür videoları da beğeniyorsunuz, videonun altında beğendim, devam et diye de bir şey yazabilirsiniz. Severek hepsini okuyup cevaplarım. Şimdiden öpüyorum güzel yorumlarınız için. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Süzgeçten geçireceğiz. Oh, çok ses oldu. Tabii süzgeci bulabilirsem. Süzgeç aranıza tekrar katılıyorum. Burada süzgece ihtiyacımız var. Zencefilin ve limonun işte bu tohumları vesaireler için. Eğer siz anladınız. Bunları böyle yavaş yavaş ekleyip sonra bir kaşık silikonlu kaşık veya herhangi bir kaşık desteğiyle bunu böyle bastırın ki güzel güzel gelsin. Evet işte o harika mucizevi an. Afiyet olsun ve şifa olsun gerçekten. Oh. Geri kalan eğer fazla yapma şansınız varsa dolabınız yerde varsa yapın. Küçük şişelerde veya işte pet şişelerinde kalsın. Böyle bir hafta rahat rahat kullanacağınızdır. Her hafta sonu yapsanız bile yeterli olacak. Diyorum. Şimdi pancar da bizim enerjimizi yükseltiyor ve acayip bizi böyle böyle hastalık, bitkinlik, yorgunluk modundan çıkarıp böyle sapasağlam oluyoruz. Bunu hasta değilken de kullanabilirsiniz. Enerjim yok, çok bitkinim, çok kış aylarında çok böyle depresif oluyorum dediğiniz zamanlar bu pancar şatını da yapın. Hadi gidelim onu da beraber deneyelim. Pancar, bir limon ve zencefile ihtiyacımız var. Limonumuzu güzelce küp küp doğradıktan sonra ben pancarımın kabuğunu almadım. Pancarın kabuğunu almak gerçekten her yeri çok, hele elleri var ya, mahvediyor. Ama güzelce pancarımı yıkadım. Sadece şu kısmını ve bu dip kısmını bunları alacağım atık olarak. Bu bizim için yeterli olacaktır. Sonra bunu da aynı şekilde üstüme geldi. Ay hayır, ağlayacağım. Size güzel görüneceğim diye beyazları giyip de böyle pancarla uğraşırsam olacağım budur. Uzaktan durarak pancarımızı küp küp doğruyorum. Bıçağımın pek buna uygun olmadığını düşündüm. Bıçağımı değiştireceğim. Bıçak mı? Bıçak mı? Şu yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Pancarı içtikten sonra o kadar böyle sıcak basıyor ki sizi. Sanki böyle Red Bull içmişsiniz. 2-3 tane, 4 tane, 5 tane. Gerçekten sıcak basıyor. Böyle alevler basıyor ve enerjinizi acayip yükseltiyor. Neyse. Bunları da zencefillerimizi de aynı şekilde küp küp doğrayıp buraya attık. Benim ilk videom. Bu kadar da olsun değil mi? Hepsini bu zarfın içine ekleyip ve su ekleyeceğiz en son. Yalnız fark ederseniz şu mesafeden yapıyorum. Bunun içerisine isterseniz portakal ve bal gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Ben ama kendi tadını sevdiğim için ve pancarın da yumuşak tadı olduğu için o yüzden bir şey eklemeyeceğim. Yine damak tatları farklıdır. İstediğiniz veya bunun içinde bu da olur dediğiniz bir şey varsa da ekleyin. Ama benim için bunlar yeterli olacaktır. Suyumu ekleyip ve bunu güzel karışımla veriyorum. Bu benim ölçümdür. Yani siz bundan daha da az su kullanabilirsiniz. Ama ben her zaman bununla yaptığım için hani şuralara kadar falan dolduruyorum. Şu andan bile çok güzel bir renk elde ettik. Şimdi gelelim o güzel ana. Şunun rengine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel değil mi? Kırmızılığa bakar mısınız? Şimdi neyse birazcık önlemlerimi alarak bunu süzüyoruz. İşte gelsin. Of. Güzel değil mi? İşte bu iki tane mucizevi şatlarla veya meyve sularıyla
Gerçekten kış boyunca hastalanmıyoruz. Enerjimiz çok yüksek oluyor ve vücut bağışıklık sistemimizde zirvesini yaşıyor. Artık siz neye karar verirsiniz o arkadaşlar. Bu iki içeceği gerçekten evinizden eksik tutmayın. Hele kış aylarında, kış boyunca çok pratik, çok basit bir şekilde yapın, için şifalanın. Bu arada Cingirşat'tan çıkan bu atıkları da atmayın. Bunları buzdolabında bekletip böyle soğuk kış gününde güzel kendinize sıcak suya atarak çok güzel bir çay yapabilirsiniz. Yani bunun baştan sona faydası var arkadaşlar. Hani bunları çöp diye atmayın. Tabii umarım bu videoyu çok beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Beğenilerinizle ve yorumlarınızla beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.